Abiler bildiğiniz gibi ben Çukurova çocuğuyum. Bunu artık öğrendik değil mi? Mersinliyim yani. Bizim oralarda bir laf var abi. İnsan insanın zehrini alır derler. Yani biz bir kardeşin, bir arkadaşın derdi olduğu zaman, ki gençlik hep böyle geçmiştir. Otururuz abi masaya, çayımızı demleriz. Kimin ne derdi varsa hep bölüşürüz abi. Yani çok, çocukluğumuzun çok bu şekilde geçmiştir. Çukurova da böyledir. Biraz dostluklar orada uçurum kenarındadır abi. Tutkuludur yani dostluklar. Ve bu esnada abi yapılan muhabbetlerden şunu anladım. Bir insanın boyu, eni, genişliği ne olursa olsun boğulduğu su o insanın okyanusu oluyor. İnsan öyle bir derde düçar oluyor ki kurtulamıyor o dertten ve diğer meseleleri göremiyor bu sefer. Ondan boğuldukça boğuluyor. Başkalarına basit gibi gelse de o hadise, değil mi İhsan abi? Onun boğulduğu su onun okyanusu oluyor. Ben Ali Ağa'da bir Kadir abim var. Onunla bir hatıra yaşadım. Ben onun da rızasını alarak anlatıyorum. Bu Kadir abiyle oturdum. Bir gün cuma çıkışı yakaladım. Kadir abi dediğim abi ağzı inanılmaz laf yapan, çok esnaf kabiliyetli bir insan. İnanılmaz bir adam. Tam cuma çıkışı yakaladım. Koluna girdim abi. Ben Kadir diyorum hakkı zedin. Erkan abi. Bir cuma çıkışı girdim koluna. Dedim abi ne zamandır gözükmüyorsun dedim ya. Allah aşkına nerelerdesin dedim ya. Ölmeyecekmiş gibi yaşıyorsun, böyle olur mu dedim ya. Mehmet kardeş dedi. Gel dedi, otur dedi. Gel dedi bir konuşalım dedi. Bak abi. Kadir abinin hayat hikayesine bakar mısın? Erkan değil mi? Kadir abi ben sana saldım abi. Bu Erkan abi zamanında böyle tabii aileden mal kalmıyor. Kavun ekiyor abi. Tam kavunları toplayacak gecesinde dolu yağya kavunlar telef. Haydi bismillah diyor. Tekrar diyor bir asılayım diyor abi. Daha sonra bir araba alıyor. İçine de mal dolduruyor. Toplam 30 milyara. Ertesi gün Erkan abi tam malı satmaya çıkacak, gece araba yanıyor. Malı kurtarmaya gidiyor Metin abi. Ayağının bir kısmı yanıyor ve malları kurtaramıyor. Diyor ki haydi bismillah diyor. Sorun değil ve evli, çocuğu var. Haydi bismillah diyor. Tekrar başlayalım diyor Erkan abi. Ali Ağa'da gemi söküm diye bir iş var. Türkiye'de 2 yerde var bu gemi söküm. Bu gemi söküm içinde çalışıyor abi. Akşam saat 7'ye kadar gemi sökümün işlerini yapıyor. 7'den 12'ye kadar, el marifeti de çok iyi bir adam ya. 7'den gece 12'ye kadar abi o demirleri büküyor, ediyor. Ali Ağa'daki festivale malzeme hazırlıyor. Tarihte ilk defa Ali Ağa Festivali o yıl iptal oluyor. Daha sonra abi, haydi bismillah diyor. Bu Erkan abi devam mı yani? Gerçekten kabiliyetli bir adam. Ama bu iş kabiliyete bakmıyor diyor. Haydi bismillah diyor. Mehmet kardeş diyor. Devam ettim diyor. Gemi sökümle devam ettim. 1 ay, 2 ay sonra ayağına çat bir şey düşüyor. Hastaneye ayağı kesecekler. Daha sonra ayak, Cenab-ı Allah kurtarıyor ayağının kesilmesini. Şafi ismiyle şifa nasip ediyor. Ayağının kesilmesi kurtuluyor. Tabii cepte para bitti yani. Daha ne olsun adamın başına ne gelsin yani? Evine deprem mi gelsin? Sadece onun evine özel. Adam hastaneden çıkıyor, hanımın yanına gidiyor. Gittiği hafta yeni çocuğu olmuş. Demek ki yani ondan sonraki evrede de olabiliyor, net bilmiyorum. Hanımı da demiş ki ya Erkan canım lahmacun çekti demiş. Erkan abinin cepte 5 kuruş para yok. Dışarı çıkıyor. Mehmet kardeş çıktım diyor. Bir şekilde bulacağım diyor yani. Bir şekilde bulacak. Anlatabiliyor muyum ne şekilde? O esnada daha uzun anlatmayayım o kısımlarını. Biraz belki mahreme kaçar. O esnada yine başına gelmedik kalmıyor Erkan abinin. En son su işine giriyor. Su işi de batıyor. Geçen ay duydum. Başka bir işe girmiş herhalde. O işte nasip olmamış Erkan abi. Ve tekrar edeyim çok kabiliyetli bir esnaftır Erkan abi. Yani ve dili çok inanılmaz laf yapar. Kolay görülebilecek bir esnaf değildir. Şimdi Erkan abi masada bana bunu anlattı. Yani 2 saatimizi aldı sohbet. Tabii çayı bile yudumlamayı unutmuşuz yani. Çünkü çok sevdiğimiz bir insan Erkan abi. Yani insan düşünüyor tabii. Ya böyle bir dert. Gerek Erkan abinin başına geliyor. Gerek bu derdin başka tecelli dalga boyları günümüz insanının başına geliyor değil mi abi? Kiminin eşine geliyor. Kiminin işine. Kiminin sağlığına geliyor. Kiminin hanımıyla çok sorun oluyor ve bir insanın evinde de huzur olmazsa nerede huzur olacak? Bütün iş yerindeki elemanlarına söz geçiren bir insan bir çocuğuna söz geçiremiyor ve çocuğun onun problemi oluyor, derdi oluyor. Yani Erkan abi tamam bir derdin insanı ama başka dertlere düçar olmuş nice insanlar var dedim. Ve Kur'an eczanesinden medet istedim. Dedim ki böyle dertlere girmişken ne yapsak, ne okusak bize derman olur dedim. Ve Metin abi kaç kere okuduğumu bilmediğim bir yer var Risale-i Nur'da.
20. mektup 4. kelime. Bir paragraf okuyacağım. Ne zaman dertlensem, ne zaman efkarlansam aynen burayı okurum. Ve diyor ki, lehül mülkü, yani mülk umumen O'nundur. Sen hem O'nun mülküsün, hem memlüküsün. Hem mülkünde çalışıyorsun. Baştan alalım. Lehül mülk. Yani mülk O'nundur Kadir abi. Senin araban O'nun Kadir abi. Annen baban O'nun. Taktığın saat, dükkanındaki mallar, pazarda açtığın branda, ayağındaki çorap, kaşındaki kıla kadar umumen mülk O'nundur. Sen hem O'nun mülküsün. Sen de O'nun mülküymüşsün Kadir abi. Sen hem O'nun mülküsün, hem memlüküsün, kölesisin. Sen hem O'nun mülküsün, hem memlükü, kölesisin. Hem mülkünde çalışıyorsun. Sen yalnız mülkünde çalışıyorsun. Rica ediyorum. Rica ediyorum bak, ben de dahil. Vallahi kendime yapıyorum dersin. Ben de dahil. Eviniz, işiniz, hanımınız, çocuğunuz nasıl sahiplendiğinizi düşünüp titreyerek bir dinleyin. Tekrar okuyacağım. Sen hem onun mülküsün, hem memlüküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Çalışıyor kelimesi, çalışıyor. Kadir abi, sen iki iş yapıyorsun yanlış bilmiyorsam. Hem pazarda kıyafet satıyorsun, hem de bir dükkanın var değil mi abi? Dükkan senin mi? Bak mülk onun diyorum, hala benim. Dükkan kimin abi? Başka ne diyor? Böyle yapacaksan çık Kadir abi. O kadar anlaştık. Kadir abi, iş yerinde, dükkanında çalışıyorsun değil mi? Peki geceleri uyuyor musun dükkanında ya da pazarda? Uyuduğun oluyor mu? Çok fazla. 1 ay, 3 ay geçiriyor musun? Peki tıraşını, duşunu orada oluyor musun? Oluyor musun abi? Olmuyorsun değil mi? Çalıştığı yerde insan. Peki evine misafir geleceği zaman orada mı ağırlıyorsun? Gelin pazarda. Pazarda mı ağırlıyorsun misafir? Ağırlamıyorsun değil mi abi? Peki senin hususi eşyaların olduğunda, kitabın, gardırobun, kıyafetlerin. Çalıştığın yere koyuyor musun bunları? Yani ömür boyu burada kalsın, artık burada hayatımı idame edeyim. Koymuyorsun değil mi abi? Niye biliyor musun? Çünkü insan çalıştığı yerde kalmaz kardeşim. Bir marangoz marangozhanesinde kalır mı? Sen emlakçıda çalışıyorsun değil mi Ömer? Çalıştığın yerde mi kalıyorsun? Geceleri orada mı geçiyorsun? Kalmaz değil mi kardeşim? Sen okulda çalışıyorsun değil mi? Okulda mı gecelerini geçiriyorsun? Hayır. Çünkü insan çalıştığı yerde kalmaz. Erkan abim, sen burada sadece çalışıyorsun. Hiç dert etme. Sen de burada kalmayacaksın. Eğer dünya ebedi olsaydı. Üzülmenin bir manası olurdu Erkan abi. Üzülme, bunlar ebedi değil. Çünkü insan çalıştığı yerde kalmaz. Göçüp gideceğiz buralarda. Ve devam edelim. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ki, lehül mülkü kelimesi. Ey insan, sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendi kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Vücudundaki fonksiyonların seni nasıl hayatta tuttuğunu bilmiyorsun. Senin yaşamın 2 nefes. Almasam ölürüm, vermesem ölürüm. 4 gün önce nefes alamadığı için öz amcamı kaybettim. 4 gün önce. Mülk onun olsaydı istediği zaman giderdi. Tam 4 gün önce babamın kardeşi öz amcam sabah tuvalete kalkıp nefes alamadığı için vefat etti. Amcam 2 nefesin bile sahibi değil. Bırak 2 nefesin. 1 nefesin bile sahibi olamıyor. Bu kainatı tesbih taneleri gibi elinde çeviren kimse benim bütün dertlerime, benim bütün yaralarıma ancak o merhem olabilir. Bunlar maddi olarak evimizin yetmedikleri. Bir de maneviler var değil mi Metin abi? Hani bazen gece çöker böyle. Öyle bir buruklaşırsın. Köşeye geçersin. Rabbinle yalnız başına. Ve dersin ki, Ya Rab, beni şu köşede kırdılar biliyor musun? Burada öyle beni acıttılar ki canımı. Şurada öyle bozdular ki beni. Burada çok yüklendiler ya Rab. Çatlattılar. İnan mecalim kalmadı. Öyle bozuğum ki ya Rab dediğin anda öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Çünkü mülk başkasınındır. Lehül mülk. Çünkü mülk başkasınındır. Seninle kafeye gittiğimiz oluyor değil mi? Oluyor. Peki biz kafede bulaşığı düşünüyor muyuz? Peki bu elektrik lambaları acaba kaç volt diyor düşünüyor muyuz?
Peki o ay elektrik faturası ne kadar gelmiş? İşçilerin sigortası. Düşünüyor muyuz? Kafede kaç bardak var düşünüyor muyuz? Neden diyorsunuz? Mülk başkasının. Çünkü mülk başkasının. Kardeşim, kainatta oğlun, çocuğun, hanımın, işin, gücün, son model araban dahil. Bak inan elin yetmiyor. Cenab-ı Allah'ın istemesi kafi. Madem bunlar senin mülkün değil Kadir abi, o zaman bırak mülk sahibi dilediğince tasarruf etsin. Bu sebeplere riayet etme demek değil. Kalben alakadar olma demek. Nasıl kafede diğer işlerle kalben alakadar olmuyorsam, mülk başkasının diye başına gelen sıkıntılarda da senin elin o kadar yükseğe ulaşmaz kardeşim. Bırak mülk sahibi istediğini yapsın. Zira rahatla. Lehül mülkü. Mülk başkasınındır. En büyük derdi ne ola ki acaba 25-30 yaşlarında bir insanın? Rızık olacak tabii ki de. Kainatta ceylandan karıncaya, böcekten solucana, tarantuladan tavşana, aslandan kaplana, gergedandan zürafaya ve hareket edemeyen bitkilere, ağaçlara, güllere, sümbüllere kadar hepsinin rızıkları ayağına kadar gidiyor. Ve bu iş devamlı bir şekilde yapılıyor mu? Okyanusun gözlerin görmediği fit altında derinliklerindeki böceklerin, o yosunların bile rızıkları veriliyorken demek ki sonsuz kudret sahibi bir Rezzak var ve senin rızkını unutmaz. Rızkın için satma onu. Satma. Mülk başkasının, senin değil. Gelirken sen getirmedin, giderken de gitmelerine mani olamadığın için bu mülke benim diyemeyeceksin. Satma abi. Okul için bile satma. Hanım çocuk, satma. Zira mülk senin değil. O Malik hem kadirdir, hem rahimdir. Kudretine istinad et. Rahmetini itham etme. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safayı bul. Görmüyor musun etrafındaki firavun mezhepleri? Ne servirevancanlar, ne gül yüzlü sultanlar, ne Hüsrev gibi hanlar, çanlar gibi devrildi, görmüyor musun? Sana da kalmayacak. Üstüne alınma iki kişi abi baba çekti diye. Şahlanma. Karun kalmadı. O kadar hazinesi vardı. Dünyaya adımı duyuracağım diye çıkan Büyük İskender 33-35 yaşlarında ölmesi sana hala bir şeyleri göstermiyor mu? Nemrut mu kaldı? Sen de kalmayacaksın abi. Şahlanma. Bunları dert etme. Rabbini tanı. Onun mülkünde memlük olduğunu bil. Hem der ki, manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin, elinin yetmediği, düzeltemediğin şu kainat bir Kadir-i Rahim'in mülküdür. Mülkü sahibine teslim et. Ona bırak. Cefasını değil, iman ile sefasını çek. O hem hakimdir, hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zamanlarda İbrahim Hakkı Hazretleri gibi görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler de pencerelerden seyret, içlerine girme. Pencerelerden bu olanları seyret, elin yetişmez, içlerine girme. Pencerelerden seyret, içlerine girme. Dil bekası, hak fenası, istedi mülkü tenim, bir devasız derde düştüm, ah ki lokman bir haber. Allah rızası için.